ortalama 53 santim, onu da 56 santim olmak zorunda. Sadece yapmak yeterli bir şey değil. Eğer bir kültürel arka plan yok ise, bir önünü göremiyorsan inşaat sektöründe kaybolursun. 122 günde bu proje bitti. Bence çok önemli değil. 122 günde bu proje nasıl bitti? Planı doğru yapıp doğru uyguladığını gördükten sonra endişe edeceğin hiçbir şey yoktur. Yaklaşık 7000 metrekare taş işimiz vardı. 2 ayrı taşerona paylaştırdık. Taşeronlara 25 günde bu işi istediğimizi söylediğimizde kendileri inanamadı zaten. En büyük zorluk aslında bu işin 25 günde bitebileceğini onlara inandırmakla geçti. Onlar da inandıktan sonra bu işi tamamladık zaten. Sizle beraber çalışan elemanların size inanmalarını gerektiriyor. Onların da aynı ruhu paylaşmalarını gerektiriyor. Bunları yaptığınız zaman savaş içerisindesiniz. Oradan ok geliyor, oradan kılıç geliyor. Her bir taraftan bir şey geliyor. Ki burada 1000 kişiyle çalışıyorsunuz. Bazı noktalarda başarısız olursunuz. Yönetim size kızıyor, toparlanıyorsunuz. O bölgeye hemen takviyede bulunuyorsunuz. Gerçekten bir savaş. Ben zaten her zaman söylüyorum arkadaşlar yine savaşa giriyoruz diye. Her şeyin başı planlama. Ama her şeyin başı planlama. Plana uyma, ondan sonra seyretme. Ondan sonrası çok kolay. İyi detaylı çözümlerle, istişareler, çünkü o kadar belirsiz konular var ki yani normal bir ihale sürecine giremiyorsunuz. Karşılıklı güven burada tamamen ön plana çıktı. Yani siz ekibinize güvenmezseniz, onu kollamadığınız müddetçe kalkıp da ondan sonra biz herkesin hayret ettiği yok 4 ayda bu otel nasıl yapılır, 3 ayda bu bilmem nasıl yapılır, öyle kolay işler değil. Birbirini seven, birbirine inanan bir grup olmadığı müddetçe böyle bir savaştan galip ayrılmanız mümkün değil. O altta çalışan ekibin o sevgiyi, saygıyı, arkada durmayı, birbirini kollamayı zaman içerisinde kazanıyorlar. Bunu sağladığın anda da sen risklere nasıl giriyorsun? Orduyla giriyorsun. Arkana bir bakıyorsun, tamam, yürü. İsmim Bayram Yanık. 2-3 yıldır bu şirkette çalışıyorum. Çok güzel, hızlı bir şekilde projelerimizi bitiriyoruz. Çalışma düzenimiz çok güzel. Memleket Aksaraylıyım. İşte 30-35 yıldır bu işi yapıyorum. Kalıpçı ustasıyım. Hızlı bir şekilde projelerimizi bitiriyoruz. Bazen biz bile inanamıyoruz yaptığımız işlerin, ortamla birlikte. Aile ortamıydı. Gerçekten işin içerisinde bir maneviyat vardı. Biz kendi maneviyatımıza güvenerek yani bu maneviyatı hiç kaybetmedik. Gece gündüz durmadan çalıştık sürekli. Gerçekten güzel işler başardık. İşin sonu oldukça, gördükçe biz daha mutlu oluyorduk. Evet. 2 aydır çok güzel günlerimiz geçiyor. Çok harika bir ortam. Süreç çok güzeldi. Çok aktif, hızlı ve seri çalıştık. Yağmur, çamur. Çift vardı, gece gündüz sabahlara kadar çalıştık. İlk başta biraz zorlandık, sonradan yavaş yavaş alışmaya başladık. Ortamımız güzel olmaya başladı. Daha da devam edeceğiz. Tabii işçi olarak çalışmak zor oldu ama şu anda şantiyenin de sonuna yaklaşıyoruz. Bitirmek üzereyiz. Bu projenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Ve bunun gururunu yaşıyoruz. Mimarlarımıza kızım şekilde çok teşekkür ediyoruz. Antalyalıyım. Sakaryalıyım. Ankaralıyım, Batmanlıyım, Aksaraylıyım. Trabzonluyum, Artvinliyim, Diyarbakırlıyım. Muğla, Ordu, Kayserliyim. Gaziantep'liyim. Antalyalıyım, Diyarbakırlıyım. Karaman Ermenek doğumluyum. İstanbul Erenköy'denim. Uyumlu arkadaşlar, hepsi benden genç. Ben onlara uyum sağlamaya çalıştım. Başarılı işler yapılıyor. Bu işte benim de bir katkım varsa ne mutlu bana.
zamanla yarışmak çok ciddi bir psikolojik stres. Beklentimiz de hızlı yapın, ekonomik yapın, zamanında yapın ve kaliteli yapın. Hakikaten 122 günde böyle bir yapı yapmak ve bu kalitede yapıyor olmak, bu kadar çok proje yapan birisi olarak çok denk gelmiyorum açıkçası. Ben 3 gün uyuyamıyorum. Psikolojim bozuluyor. Körlemesine projesi belli olmayan bir işe giriyorsun. Bizim İstanbul'da ve başka bir yerde özel projelerde yaptıramadığımız detayların kendiliğinden bir söylemeden oluşuyor olması bence inşaat ekibinin çok ciddi bir başarısı var. Yani ağzımızdan çıkan rakam çok önemli. İyi hesap edip taahhüt etmek, taahhüt edip de onu becerememek yakışık almayan bir durum. Bu işte hiçbir projesi yokken ne iç mimarisi ne genel mimarisi biz BOTAN'la karşılıklı iyi niyet ve güvenle anahtar teslim iş imzaladık. Ve bu paraya bitirdiler ve 4 ayda bitirdik. Hoşumuza gitmeyen bir şey olduğunda tamamen yıkıyoruz. Bazen biz söylemeden BOTAN kendi yıkıyor. Ya buradaki amaç daha kaliteliyi nasıl sağlarız? Yani biz bu projeyi bitirdiğimizde bir eser bırakıyoruz sonuç ortaya. Ve bu çok güzel bir şey. Bu yüzden hani BOTAM ailesine, ekibe çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizimle yıllardır çalışıyorlar ve bizim ne beklediğimizi, ne istediğimizi çok iyi biliyorlar. Gerçekten. Tanımak çok önemli bu işte. Siz çalıştığınız aileyi, bünyeyi, şirketi, ne istediğini ve beklentilerinin ne olduğunu bilirseniz onlara çok daha iyi hizmet veriyorsunuz. Biz duygusal bir firmayız. Karşı taraf mutsuz olduğu yerde biz mutlu olamayız. BOTAM ekibiyle çalıştığımız zaman biz şöyle demiyoruz. Ya bu da böyle olmayacaktı ama. Öyle bir şeyimiz yok. Her şey en ince detayına kadar düşünülüyor. Detay çok önemli. Gerçekten. Bizde mesela hani herhangi bir detayda, herhangi bir bölgede sıkıntı olduğu zaman burayı sevelim, buranın sevgisi eksik kalmış diye aramızda konuşuruz. Özellikle bu şekilde yaklaşırız. Çünkü sevilmeyen iş kaliteli çıkmıyor zaten. Bir işe gönlünü koymak. Onlar da çok gönlünü koyup azimle çalışan ve kendi işleri gibi gören, yani bir işi kendi işiniz gibi görmek çok önemlidir. Bir de patrona hizmet etmek çok önemlidir. Patrona her zaman hizmet edersiniz. Çünkü bir şekilde paranıza hizmet ediyorsunuz. Bir aylığı var, bir karşılığı var, bir bedeli var bu yaptığınız işin. O paraya çalışmak var. Ama bu paraya çalışmak değil.